Yıllar boyu kendim için yaşamamışım. Hep başkaları için yaşamışım sanki. Hep başkaları beni nasıl görecek? İşte nasıl bir imajım olacak? Nasıl şöyle iyi görünürüm? Nasıl daha iyi insan olurum? Nasıl diğerlerine daha çok faydam olur diye hep sürekli bunu düşünmüşüm. Başkalarının gözündeki Jülide'nin kim olduğunu hep çok umursamışım. Sonra fark ettim ki başkalarının Jülide hakkında ne düşündüğünün benim için hiçbir önemi yok. Ben onların içerisinde yaşamıyorum. Ben kendimim ve bir başkası olamam. Sürekli benim hakkımda ne düşündüklerini düşünmek o kadar yorucu bir şey ki. Sizi o kadar çok geride tutan bir şey ki. Ve ben bunun kendime verdiği zararı yıllar sonra fark edebildim. Bunu fark ettiğim gibi değiştirmeye karar vermem de çok uzun bir zaman almadı. Merhaba. Bu videoyu çekerken şunu düşündüm. İnsanların çoğu kendi için yaşayamıyorlar. Arkadaşlarım da, ailem de, kendim de hep başkaları için kendini geri plana atmak düşüncesi vardı. İnsanlar kendilerini sürekli geri plana attıkları zaman aslında ne kendilerine ne bir başkalarına faydası oluyordu. Halbuki başkalarına faydalı olacağız diye kendimize zarar veriyorduk. Beni en çok üzen şeylerden biri de bu oldu. Yani kendime faydam bile olmamıştı. Başkalarına nasıl faydam olacaktı? Hayatımda verdiğim en önemli kararlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum ve benim hayatımın en büyük dönüm noktalarından biri kendimi fark etmemle başladı. Kendimi fark ettikten sonra hayatımı değiştirmek için kendim için adım atmak istedim ve kendim için bir şeyleri yapmaya karar verdim. Kimsenin buna engel olması ya da kimsenin buna bir söz söylememesi gerekiyordu. Açıkçası onların ne düşündüğü o kadar da umurumda olmamaya başladı. Ve bir yerde eğer gerçekten yardım etmek istediğimiz ve destek olmak istediğimiz insanlar varsa da onlara kendimize yardım edemeden edemeyeceğimizi fark etmem oldu. Hayatımın dönüm noktasındaki düşüncemdi. Çünkü ben geçmişte kendime hiç değer vermemişim. İnanın ki birçok insan aslında kendine değer vermiyor. Bence bu biraz kültürel de bir şey. Bizim toplumumuzda insanların kendine değer vermesi biraz daha geç zamanı alıyor. Batı toplumlarında bunlar çocuklara kendi için yaşamak öğretilirken Türk toplumunda ve aslında Doğu toplumlarında daha çok toplum için var oluyoruz. Daha çok toplum için yaşadığımız için bizim için en önemli şeylerden biri ailedir. Aile, arkadaşlar, etrafımızdaki insanlar genel anlamda hep bizim için ön planda olurlar. Bu bir yandan çok güzel bir şey olurken bir yandan da kişinin kendisi için çok zarar verici ve yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle psikolojik anlamda. Hatta bence kariyer seçimlerinde bile. Şöyle bir şey düşünün. Üniversiteye hazırlanıyorsanız o dönemde ailenizin sizin için genelde bir planı olur. Hatta daha eski zamanlara bakacak olursanız evleneceğiniz kişiye bile genelde aileler karar verir. Böyle bir toplumdan geliyoruz. Bu kişi için çok yıkıcı olabilir. Çünkü birinin biriyle anlaşabildiğini aileler nasıl karar verebilir? O kişi yaşamadan önce. Maalesef böyle bir toplumdan geldiğimiz için kendine yaşamaya başlamak da bir o kadar zorlaşıyor. Ama toplum ve kültürümüz değiştikçe biz biraz daha bunların farkına varıyoruz. Kız çocuklarını düşünün. İşte bacaklarını kapalı otur, işte şunu yap, bunu yap, şunları getir, mutfakta bulaşıklar kalmış bunları yıka gibi söylenir çocuklara. Ve dış görünüşünde özellikle bacak konusuna ben çok takılıyorum. Çünkü bacaklarım açık, rahat değilim yani. Çok kasıntı duruyor bence. Yani ben çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Ama işte erkek çocukları bu konuda çok umursamaz olurken kız çocuklarına sürekli böyle oturacaksın deniliyor. Bu bile kişinin kendi varoluşuna bir saldırıymış gibi geliyor bana. Yani evet toplumsal bir şey ama zaten artık yavaş yavaş bunları da aşmaya başladığımızı düşünüyorum toplumsal olarak. Her hareketimizi başkalarının yargılarına göre yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de kadınlarda daha çok, erkeklerde işte aileme bakmalıyım, işte ailem için para kazanmalıyım gibi durumlar olurken kadınlar için de ailemin işlerine koşturmalıyım, çocuğuma bakmalıyım. Tabii ki bunlar sorumluluklar, sorumluluklarımızı da yerine getirmeliyiz bir şekilde ama hiçbir zaman önceliği kendimize alamıyoruz. Önceliği kendimiz olduğu zaman bencil yaftası yiyoruz. Biri bize zarar veriyorsa ve o kişinin zarar verdiğini fark edip bak sen bana zarar veriyorsun, seninle artık bu şekilde konuşmak istemiyorum demenin bencilce olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bu konuda kızgınım bazı şeylere ama zamanla düzeleceğine, hatta birçok insan böyle olmaya başladıkça daha da düzeleceğine inanıyorum ki psikolojik olarak iyi hissetmenin de en anahtar noktalarından biri kendin için yapmak. Bir şeyleri kendin için yapmak ve hayatı kendin için yaşamaya başlamak. Hayata bir kere geliyorum ben. Bir daha yaşamayacağım. Neden başkaları için harcayayım ki bu hayatımı? Mesela YouTube'a başlamadan önce sürekli şunu söylüyordum kendime. Bu bir anda korku da oluşturuyordu. Acaba benim hakkımda ne derler? Acaba konuşabilecek miyim? Acaba konuşunca ne diyecekler? Çok mu hareket ettiğimi söyleyecekler? Sürekli kamera karşısında heyecanlanıyorum. Bunu mu söyleyecekler diye bir gerginlik oluştururdum kendi kendime. Çünkü başkalarının ne diyeceği
Evet, bir yerde yaptığım şey için çok önemli, kabul ediyorum ama bir yerde de bunu kendim için yapıyorum. Ne kadar bunu senin için de yapıyor olsam öncelikle kendim için yapıyorum. Beni mutlu eden şeyin bu olduğunun farkına vardığım için yapıyorum. Başkaları bizimle ilgilensin diye başkalarının mutluluğunu kendimizden daha fazla önemsediğimiz bir durum oluyor. Bunu aşabilirsek, o başkalarının mutluluğunu aslında kendi mutluluğumuza çevirebilirsek, farkında olmadan başkalarını da mutlu etmeye başlıyoruz. Birini siz zorla mutlu edemezsiniz. Yani mutlu olmuyorsa o insan mutlu olacak diye çabalamanın hiçbir alemi yok. Seni mutlu eden insanları mutlu etmeye çalışabilirsin ama başkasını mutlu etmek, bir kişi kendiyle mutlu olamıyorsa hani sen ne yaparsan yap o kişi mutlu olamayacak zaten. Yani üzgünüm. Aman onu kırmayayım, aman canı üzülmesin, ay canı aman canı sıkılmasın diye aslında kendi canımızı sıkıyoruz. Ben neden kendimi başkası için sıkayım ki? O bunu benim kadar önemsemiyor belki. Sen birine gidip ben onu kırmayayım diye şöyle bir laf söylemedim, yüzüne karşı böyle bir şey demedim demek de biraz kendimize haksızlık. Yani tabii ki hakaret etmemek gerekiyor. Kendi içimizde o şeyi söyleyemediğimiz zaman öfke birikmeye başlıyor. Daha da öfkeleniyoruz, kendimize kızıyoruz. Bu sefer birikiyor. Bir gün o insan istediğimiz şekilde kendimize anlatamadığımızda ya o kişiye ya da kendimize çok daha fazla zarar veriyoruz. Onun için biraz daha açık olmamız gerektiğine inanıyorum. Ama bunun için önce kendin için var olmak var. Mesela bir arkadaşımıza destek olmak için onun yanında oluyoruz ve aslında belki de birçok işimizi erteliyoruz o arkadaşımıza çok değer verdiğimiz için. Arkadaşımız bunun farkına varmıyor ki bazen söylemeden farkına varmak da çok zor olabilir. Biz ondan destek istediğimizde o insandan bir karşılık alamıyoruz. Cevap bile verilmiyor. İşte başka bir yerde başkalarıyla görüşmeye başlıyor ama hiçbir şekilde seninle ilgilenmiyor. Yani sadece kendi ihtiyacı olduğunda sana yazıyorsa burada aslında problemin o kişiden çok seninle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Genelde kendimizi sevmediğimiz zamanlarda ve kendi değerimizi bilmediğimiz zamanlarda böyle davranışlarda bulunuyoruz. O insanın bizi üzmesine izin vermiş oluyoruz. Senin için yıpratıcı, benim için yıpratıcı. O insan sadece seni kullanıyor. Belki de o insan değer verdiği insanlara aynı şeyi yapıyor olabilir. Ama genel anlamda çok da bu tip insanlar yapmıyorlar bunları. O yüzden bu zaten doğru bir arkadaşlık, doğru bir seçim değildir. Orada bir arkadaşlıkları ve ilişkileri biraz gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Aynı şeyi yaptığımda kendi hayatımda çok olumlu sonuçlar doğurdu. İnan bana hiçbir şekilde o insanı kaybedemem, o insan benim için çok değerli demek değil. Onun yerine demen gereken şey şu: ben kendim için çok değerliyim, ben kendim için çok önemliyim. Bir şekilde bunun karşılığında karşı taraf da sana saygı duymaya başlıyor ve seni kaybetmemeye çalışıyor. Doktorlarda şöyle bir yemin vardır. Doktorları eğitirken, hemşireleri eğitirken onlara hep şu sözler söylenir. Önce kendi canınızı kurtarın. Sizin canınız güvendeyse başkalarına yardım edin. Eğer başkalarına yardım etmek istiyorsanız önce kendi hayatınızı garantiye almanız gerekiyor. Kolu kırık bir doktor ameliyat yapamaz. Kendini çok fazla geri plana atma durumundan ötürü insan kendini tanıyamamaya, kendinden uzaklaşmaya, yine bir sürü psikolojik probleme sebep açabilir kendi içerisinde. Zaten yaşadığının farkında bile olmayabilirsin. Kendini göremiyor o kişilik, ne istediğini bilemiyor. Yani bir dönem benim de olmuştu. Hep başkalarının istediğini yapa yapa kendimi unutmaya başlamışım. Kim olduğumu bilmemeye başlamışım. Özgüven eksikliği yaşıyorsunuz. Çok daha ağır durumlara sebep oluyor. Kendinize belki bazı durumlarda kendi kişiliğinizden o kadar uzaklaşıyorsunuz ki başka birine dönüşmüş oluyorsunuz. Ve bundan iyileşmek uzun ve zahmetli bir yol. Başkalarının istediği kişi oluyorsunuz. Başkalarının istediği kişi oluyorsunuz ne demek? Güzel bir kadın imajı düşünün. Bu kadın, herkes bu kadın gibi görünmek istiyor. İşte burnum şöyle olsun, dudaklarım onun gibi olsun. Estetik ameliyatlarında bulunuyorlar kadınlar. Tabii bu çok basit bir örnek ama bence bu çok dikkat edilebilecek psikolojik bir problem. Benim bir yerim yamuk, işte burayı düzelteyim ya da ameliyat olayım, İşte burası daha güzel görünsünden daha da kötü bir psikolojik. Başkası gibi görünmek, başkası gibi olmak, kendinden memnun olmamak. Biz insanlar kendi olumsuz yönlerimizi gördüğümüzde kaçmaya çalışıyoruz. Ama niye ki sen kendi kişiliğinde, kendi benliğinde olduğunda belki insanları daha çok etkileyebiliyorsun, daha gerçek olabiliyorsun. Maalesef toplumda, bence dünyanın her yerinde böyle bir sorun var. Eleştirmek bana düşmez. Ama gördüğüm kadarıyla İnsanlar kendilerine ne kadar zarar verdiklerinin farkında değiller. Oldukları gibi olamadıkları için. Kendini sevebilmek, kendini kabullenebilmek oldukça zor bir süreç. Hayata bir kere geliyorsak en güzel macera, en güzel mücadelenin de
kendimizle olan o kendimizi keşfetmemiz, kendi istediklerimizi keşfetmemiz, kendi istediklerimizi fark etmemizle başladığını düşünüyorum. Çünkü benim için öyle oldu. Kendini sevmeye başlayan insanlar için de kendini keşfettikçe tanımak, kendini daha çok geliştirmek o kadar güzel bir serüven ki. Hayatın ta kendisi bu. Evlenip çocuk yapmak, oku bitirmek, araba sahibi olmak, ev sahibi olmak ya da aylık şu kadar gelirim var, işte ay şu küpeyi aldım demektense kendi içimizde ne var onu öğrenmek, onu keşfetmek çok daha derin ve özel. Ve bunu yaşayan insanlar da eminim bunu bileceklerdir. Buna başlamak için de sadece küçük bir kıvılcım bile yeterli oluyor. Kendimizi nasıl fark ederiz? Benim terapistimden aldığım çok güzel bir tüyo var burada. İlk başta kendini fark etmek istiyorsan bedenine ses vermen gerekiyor. Bedenin en iyisini bilir. Beyin seni yanıltabilir. Duyguların ve kalbin çok dramatik olabilir. Ama bedenin her zaman doğrusunu bilir. Çünkü çok ilkel bir mekanizma. O mekanizmayı dinlemeyi bilirsen seni çok güzel yönlendirebilir. Bunu anlayabilmek için bedenimize bakmamız gerekiyor. Terapistimin bana önerdiği şey ise bedenine dokun. Kendini sev. Aynaya bakıp kendine dokunabilmek. Kendinle iletişime geçmek. Uyumadan önce kendine sevgi dolu sözler söylemek. Kendini sevdiğini sürekli tekrar etmek. Bazı insanlar için bu biraz tuhaf gelebilir. Ama kendini neden sevdiğini ve kendini neden sevmediğini not almak. Bunlar çok faydalı olabilir. Ay ben hiç öyle şeyler yapmadım. Kendimi nasıl seveceğim ki? Kendimi ben seviyorum zaten. Ama bunu bir yaz bakalım. Kendini neden seviyorsun sen? Ben bu şekilde başladım. Sevdiğim özelliklerle, sevmediğim özellikleri bir kenara koydum. Neyi neden sevdiğimi, neyi neden sevmediğimi fark etmeye başladım. Sevmediğim özelliklerimden değiştirilebilir olanları ve değiştirilemez olanlara baktım. Değiştiremez olanların neredeyse tamamı fiziksel. Boyumuzu değiştiremeyiz. Ya da beynimin yapısını değiştiremem. İnsanlara nasıl davranabileceğimi ya da kendime nasıl davranabileceğimi değiştirebilirim. Özellikle kendimde şunu fark etmiştim. En çok kendime kötü davrandığım için kendime kızıyormuşum. Bunu fark ettiğimde bunu değiştirmem aslında o kadar da zor olmadı. Bu 2-3 pratik ile aslında düşünebileceğinizden çok daha fazla yol kat edebilirsiniz. 70 yaşındaki bir teyzemden bir öneri almıştım. Ben her sabah kalktığımda kendime bugün ne yapmak istediğimi soruyorum diye söyledi. Atıyorum bugün dondurma yemek istiyorum ise cevabım o gün kendimi dondurma ile ödüllendiriyorum demişti. Her sabah kalktığımda bugün ne yapmak istiyorum sorusunu kendime sorduğumda o günüm çok daha keyifli geçiyor. Çünkü yapmak istediğiniz küçük bir şey bile olsa kendiniz için yapıyorsunuz. Zamanınız olmasa bile 9-5 çalışıyorsunuzdur, işte kendinize sadece 1 saat ayırabiliyorsunuzdur. Ama o 1 saat içerisinde istediğiniz şeyi yapmak, belki de 15 dakika yapmak inanılmaz farklara yol açıyor. Ve en önemli şeylerden biri, başkalarından belki saklayabilirsiniz ama kendinizden saklamamanızı tavsiye ettiğim bir şey var. Çünkü ben hayatımda en çok bunu değiştirdim, en büyük etkisi bu oldu. Duygularımı saklamamak. Ben çok heyecanlı bir insanım. Ben sürekli duygularımı çok yükseklerde yaşıyorum. İnsanlara bunu göstermemek için sürekli kendimi tutuyorum. Sonra dedim ki kendime, niye ben böyle bir şey yapıyorum ki? Kendi içimde birikiyor. Sonra bu öfkeye dönüşüyor. Başka duygulara dönüşüyor. Daha sinirli bir insana dönüşüyor. Hatta stres, depresyon, birçok şey. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Duyguları kendinizden saklamamanız gerekiyor. Bu kadar basit. Hissettiğiniz şeyi anlamak ve ne hissettiğinizi bilmek çok önemli bu noktada. Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Kendimiz için yaşamazsak kimse için yaşayamayız. Hiç kimseye yardımcı olamayız ve en önemlisi kendi istediğimizi anlamak için kendimize ihtiyacımız var. Bunu sen daha iyi bilirsin. Ben kendim için olanı çok daha iyi bilirim. Sen kendin için olanı çok daha iyi bilirsin. Onlar kendi için olanı kendileri yapmalılar. Bunlar onların sorumluluğu. Sen de senin sorumluluğundasın. Kendin için bir hayat kurabilirsin. Bu her yaşta olabilir. Hatalar olabilir ama hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Özellikle kendi için yaşamaya başlamamış biriysen en kısa sürede başlamak için küçücük bir ateş, küçücük bir alev bile yeterli. Çünkü inanılmaz büyük fark ediyor. Ben kendi hayatımda bunu gördüm. Artık çok daha cesur bir insanım. Çok daha korkusuz bir insanım. Çok daha iyi hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğin için.